Açık okyanusun ortasında, küçük bir salın üzerinde bir kadın duruyordu. Güneş yakıcıydı, gökyüzü bulutsuzdu, okyanus ise sonsuzluk gibi uzanıyordu. Bir gemiden bırakılmıştı buraya. Üzerinde sadece sırt çantası, boş bir matara ve bir bıçak vardı. Salın üzerinde kıpırdamadan durdu bir süre. Akıntı onu nereye isterse oraya sürüklüyordu. Kendini yönlendirmeye çalıştı ama boşunaydı. Dalgalar, rüzgar ve su, hepsi kendi yolundaydı. Pelin kendini taşınan bir yük gibi hissediyordu artık. Güneş yükseldikçe bedeninde yanıklar hissetmeye başladı. Matarayı çıkardı, çalkaladı. Ama içi boştu. Ağzına götürdü. Bir damla bile su yoktu. Boş bir umutla matarayı kapatıp tekrar çantasına koydu. Dalgalar hala taşıyordu onu. Yavaşça ama kararlı. Susuzluk, dayanılmaz bir noktaya doğru gidiyordu. Pelin, salın kenarına eğildi. Okyanus suyunu avuçladı ve yüzüne sürdü. İçmek istedi ama boş bir istekti bu ve durdu. Tuzlu suyun sonuçları onu daha kötü duruma düşürürdü. Yavaşça elini geri indirdi. Sırt üstü uzandı ve gözlerini gökyüzüne dikip öylece kaldı. Tam o sırada suda bir hareketlenme oldu. Gözlerini kısmadan önce bir yüzgeç fark etti. Sonra bir tane daha. Bunlar köpek balıklarıydı. Salın etrafında sessizce, yavaşça dolaşıyorlardı. Saldırmıyorlardı ama oradaydılar, belki de saldırmaları an meselesiydi. Zaman geçtikçe yüzgeçler uzaklaştı. Güneş alçalmaya başlayıp gökyüzü kızıllığa dönerken, Pelin ufukta bir karartı fark etti. Küçük, sabit ama büyüyen bir karaltı. Bir ada olabilir miydi? Diye geçirdi içinden. Gözleri parladı. İçinde bir şey canlandı. Ama Sal yavaş ilerliyordu. Gözleri kapandı. Vücudu kendini bıraktı. Gece, açık denizde yıldızların altında başladı. Uyuyamadı. Vücudu ağrıyordu. Zihni susuzluktan bulanıktı. Soğuk ve sessiz gece, uzun sürdü. Ama sabah, bir kuş sesiyle geldi. Hayal gibi geldi önce. Sonra bir başka kuş sesi daha. Gözlerini araladı. Bir kuş salın ucuna konmuştu. Pelin doğrulmaya çalıştı. Vücudu kaskatı kesilmişti. Eğer kuş varsa, kara yakınlarda olmalı diye düşündü. Ve o anda ada tam karşısındaydı. Saatler sonra Sal, adanın kıyısına vurdu. Pelin saldan indiğinde dizleri üstüne düştü ve toprağa elleriyle bastı. Kum, taş, çalılar, hepsi gerçekti. Bir yaşam emaresi, bir ayak izi, bir işaret aradı. Ama bir iz yoktu. Bu sadece bir başlangıçtı. Adanın içlerine yürüdü. Açlık ve susuzluk artık acı veriyordu. Su ve yemek için bir şeyler bulmalıydı. Sonunda küçük bir çukurda bulanık bir su birikintisi buldu. Yosunlu, kirli ama tatlı suydu bu. Matarasını kısmen doldurdu ve nefes almadan bitirdi hepsini. Şimdi sıra açlığını bastırmaya geldi. Ve o an aklına bu suyun nemli toprağında solucanların olabileceği geldi. Ve eliyle ufak bir kazı yaptıktan sonra istediği şeyleri buldu. Gece tekrar çöktü. Sığınacak bir yer bulamamıştı ama en azından ateş yakıp karnını doyurabilecek bir şeyler bulmuştu. Geceyi bir ağaç gövdesinin dibinde geçirdi. 3. güne, gözlerini kurtulmak ümidiyle açtı. Pelin tüm adayı dolaştı. Her taşı kaldırdı, her patikayı yürüdü. Bu sırada kendine su ve yiyecek bir şeyler buldu. Bir oyuğun içinde buzlar bulup eriterek su ihtiyacını karşıladı. Ve çeşitli meyvelerle açlığını bastırdı. Ama hiçbir çıkış, hiçbir iz yoktu. Başladığı yere döndüğünde dizlerinin üstüne çöktü. Yorgunluğu değil, umutsuzluk onu bastırmıştı bu kez. Ve o anda, okyanusa bırakılmadan önce kendine söylenen sözler aklına geldi. Çıkış sadece karadan ya da havadan olmayabilir şeklindeydi. Başını okyanusa çevirdi ve ayağa kalktı. Yavaşça yürüdü. Yanındaki eşyaların hepsini bırakıp, yavaşça okyanusun soğuk suyunun içine yürüyordu. Ama bu kez korkmadı. Su boyuna kadar geldiğinde yüzmeye başladı. Ve biraz daha ilerledikten sonra suya dalıp kayboldu. Yaklaşık 10-15 metre daldığında gerçekten de suyun içinde bir ışık gördü. Ona yaklaştı. Bu küçük bir denizaltı aracıydı. Beraber suyun yüzeyine çıkarak kurtuluşunu nihayete erdirmişti. Hikayemi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen.